Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akıbetul muttaqin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Es-sadakatü tesüddü seb'ine bâben minessu. Bunlar hep Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bizim akıllarımız ermez efendim. Bizim gözlerimiz ancak şunu görüyor, bunun içini bilmiyor. Bunun içini görmek için basiret lazım. Basiret ancak peygamberlerde ve velilerde olur. En güzeli peygamberlerde. Sonra da veraset tarikiyle kıyamete kadar velilere aktarma olarak gider. İşte bu basiretle iç aleminden haber veriyor ki senin 70 tane kötülük kapılarını bir sadakan kapar. 5 kuruşun mu 10 kuruşun zamanını deviriyorsan o senin sadakan senin başına gelecek 70 tane felaketi önler. Tesüttür. Set eder, kapar. Onun için sadakan ne kadar bol olursa dünyada o kadar rahat edersin. Ama biz bunu söyleyince bazı insanlar tabiatları iktizası nedense kızıyorlar ve darılıyorlar. Bunlar bizim paralarımıza tamah ediyorlar da bak neler söylüyorlar bizim paralarımızı almak için. Diyerek de alıp cebimize koyacak değiliz o paralarımızı, bir hayra gidecek o paralar. Mesela şurada yapılan şu inşaat şimdi birkaç yüz bin liraya bakıyor. Birkaç liradan değil, birkaç yüz bin liraya bakıyor. Bu birkaç bin lirayı kim verecek, biz vereceğiz. Bunu söylemeden olur mu? Olmuyor işte, söyleyeceksin tabii. Onun için söylenen sözler, yani menfaatlar için değil de yine herkesin kendi menfaatındır. Hayırlar, çeşitli hayırlar var. Hangi hayra verirsen, hayır nispetinde sevap kazanırsın. Mesela cami inşaatında, çocukların okuma inşaatında, gerek bu gibi hayırlarda, hayırların kat kat artar. Hayırlar. Mesela bir fakiri doyuruyorsun, o da bir hayırdır. Ama o fakire mahsustur o hayır, bu kadardır. Ama bu böyle ammeye ait olan hayırlar ki, bak kaç senelerden beri yaşıyor. Daha kim bilir ne kadar yaşayacak. Bunun sevabı devam ediyor. O sadakayı yiyen fakir öldü müydü bitti senin sadakan. Sadakanın onun boğazında karnında durduğu müddetçe sevabını alırsın. Fakat karnından aşağı çıktı mıydı sevabı biter sana. Ama böyle değil. Umumi yerlere verilen hayırların devamı vardır. Defterleri mütemadiyen işler. Bu hayır durduğu müddetçe. Onun için hayırlara vereceğiniz paraları öyle fıkraya sadaka olarak verdiğiniz paralarla ölçmeyin. O güne aykırının sevabı. İleriye yok. Es-sadakatu alel miskin sadakat. Bak şimdi burada da ifade. Bir miskine verdiğin sadaka sadakadır. Sadakalıktan çıkarmıyoruz. Bu da sadakadır. Ve ala zirrahmi sadakatu ve hiye ala zirrahm isnan. Bir de akraban var. Bu akrabanı verirsen sadaka 2 kat olur. Hem akrabalığından dolayı bunu gözetlemiş oluyorsun. Hem de bir yine miskini doyurduğundan dolayı sadaka 2 oluyor. Hem sadaka ve hem de sıla oluyor. Hem sadaka vermiş hem de akrabana sıla yapmış oluyorsun. Onun ihtiyacını gidermiş oluyorsun. Sadakan 2 misli oluyor. Ammiye olan hayırlar bunun da yine farkındadır. Bu akraban olduğu için verdin 2 sadaka sevabı aldın. Fakat amme hizmetinde yarayacak işlerde verdiğin sadakalar tabii devam edecek. O hayrın durduğu müddetçe. Yine bakın es-sadakatu temne'u. Yukarıda dedi ki tesüddü, burada diyor temne'u. Men eder yani. Sadaka men eder. Seb'ini nev'en min enva'il bela. Çeşitli belalardan. Çeşitli burada rakam vermiyordu. Çeşitli belalardan 70 tanesini. 70 tane çeşitli belayı sende men eder. Ne? Bir sadaka. Vereceğim. Ehvenuha. Bu gelecek belaların en ufağı. Çeşitli belalar var. Allah mahmut. Takat getirilmez belalar var. Bunlardan Allah hepimizi bütün ümmeti Muhammed korusun. Şimdi bu belaların en ehveni cüzzam. Cüzzam kendisini görmedi. Allah göstermesin bu hastalıklardan. Bir dert. İçinde arslan mikrobu olan bir şey. İşte vücuda ne tahribat yapıyorsa yapıyor. Tedavisi de mümkün değil galiba. Bunların hastaneleri de ayrı, yerleri de ayrıdır. En adisi def olunan belalar bu cüzzam derdi o sadaka veren insana gelmez. Bir. İkincisi vel barat. Barat denilen bir hastalık da var. Leke leke oluyor insanın vücudu. Tabi insandaki güzelliği kaybediyor yani. İnsanlıktaki eğer yüzde falan da olursa o çirkin bir manzara alıyor. Bu 2 şeyi o verilen sadakalar dolayısıyla giderilir buyurulmuş. Şurada diyor ki
şarihi, sadakanın bu kadar böyle mühim oluşunun sebebi, mal diyor. Mal canın yongasıdır. Bizim tabirimizde de var ya, mal canın yongasıdır. Bu, insan istemez canının ayrıldığını. Malı da ayrılırken insandan zoruna ayrılır. Zorlanır insan yani. 70 tane şeytan da insanın saçına sakalına yapışırmış. Aptallanma, budalalanma, çoluk çocuğun var, bak şuyun var, buyun var, harcama paraları diyerekten vermemeye çalışırmış çeşitli kandırmalarla. İşte bunlar iltifat etmeyerekten bu sadakayı veren insan bu hastalıklardan korunduğu gibi iman ölçüsü. Sadaka imanın ölçüsü. Nasıl altınları ölçen bir terazi var, bakkalların sattığı terazi var, vapurların ölçüsü olan tonlar var, çeşitli ölçüler var. İmanın ölçüsü de bu arkadaş. İmanın ölçüsü. Sendeki iman ne nispettedir? Verdiğin para nispetindir. Paranın ne kadar kıyabiliyorsan o nispette imanın var demektir.